Horobaksı'dan herkese merhaba. Yine Serdar'la beraber tekrar bir video içerik için kamera karşısına geçtik. Bugün yine takipçilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Takipçilerimizden gelen soruların düzenli olarak artması bizim çok hoşumuza gidiyor. Hatta içinden artık bazılarını seçmek zorunda kalıyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Yine bize soruları soracak arkadaşımız kameranın arkasında Doruk. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet Doruk Bey, buyurun soruları Peki. alalım. Yine biraz zorlayıcı sorularla karşınızdayım ama altından kalkacaksınız eminim. İlk sorumuz, bir saatin bakıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız? Bakıma ihtiyacı olduğunu da herhalde bakım gerektirdiğini zaman geçtikten sonra anlarsın diye çok önemli bir noktaya değindin aslında. Burada saatlerin bakım zamanının geldiğini değil, geçtiğini anlıyoruz. Bu da nasıl olur? Saat ileri giderse, geri kalırsa, fabrikanın verdiği güç rezerv süresinin altında çalışırsa ve otomatik bir saat içinde sallama halinde rotoru sağa sola çarparak çalışırsa bu saatin artık bakım görmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani ya da hiç çalışmazsa tabii. Ya da hiç çalışmazsa tabii, o da var ondan sonra. Yani genelde tabii saat üreticileri tarafından tavsiye edilen bakım aralığında uyulduğu takdirde böyle problemle karşılaşılmaz. Ama daha önce bakım yapılmamış, bakım zamanı geçmiş ya da çok eski vintage bir model için genel itibariyle bu detaylar belirleyici olabilir diye düşünüyorum. Peki güncel modellerden birini alsan, işte 2017 yılında birine satılmış, sen de ikinci el olarak almışsın. Ona gidip bakım yaptırıyor musun? Şimdi ben biraz çalışan sistemlere dokunulmaması gerektiğini savunan kafada bir adamım. Ama dakiklik konusunda da takıntılarım vardı. Hatta seninle çok komik bir hikayemiz var. Sıfır aldığım Rolex Submariner çelik altınla ilgili. Dağılmıştı sen. Evet. Benim için önemli bir detay. Yani fabrika verisi olması bile en azından günlük sapmasının belli bir miktarda olmasını isterim. Eğer bunun dışında bir şey varsa evet bakım yaptırırım ama çok yeni bir saatte de kurcalamam diye düşünüyorum. Var ya İngilizce'de don't fix anything if it is not broken. Yani aynen öyle. Don't touch working systems. Katılıyor musun bize Doruk? Kesinlikle. Aynı fikirdeyim ben de. Geçelim o zaman diğer soruya. İkinci sorumuz. Saatlere polisaj yapılmalı mı? Saatlere polisaj yapılmalı mı? Ben saatlerdeki o yaşanmışlığı seven biriyim. Genelde de zaten eskiden çok ikinci el saat aldım sattım ama artık hep yani butik tecrübesi yaşıyorum. Gidiyorum butiklerden sıfır saatler alıyorum. Evet. Benimle beraber yaşlanıyor saat. Üzerinde de o yaşanmışlıklar oluyor. Birkaç kere saati bakıma verdim bu arada saatlerimi ve özellikle de polisaj yapılmaması için uyarıda bulundum. Ben çok polisajdan yana biri değilim ama tabii çok perişan olmuş bir saati de öyle takmaktansa pırıl pırıl temizledik ki güncel teknolojiler bence gayet başarılı. Fabrika ayarlarına kadar getiriyor neredeyse. Ben kişisel olarak çok polisaj meraklısı olmasam da yapılamaz diye de bir şey yok, yaptırılabilir yani. Ben de kullanıcıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum aslında. Yani kendi adıma polisaj yapılmamasını aslında daha çok tavsiye ederim. Çünkü polisaj mutlaka fabrika hatlarını bir şekilde biraz zedeliyor. Evet. Yani aslında burada polisajın yapılmasındaki amaç saati sıfır haline getirmek ya da kullanım izlerini tamamen yok etmek değil. Onun mümkün olduğu derecede fabrika ölçülerine sadık kalacak şekilde yenilemek olmalı. Temizleyebilmek yani. Yani bu şekilde. Sen hiç yaptırdın polisaj? Doğru. Ben çok polisaj taraftar değilim ama büyük deformasyonlar olduğunda biliyorum özel tekniklerle, kaynaklarla lazer kaynağı. Evet, boşluklar doldurulup tekrardan eski hatlarına kavuşturulabiliyor saatler. Belki öyle bir durumla karşılaşsam ancak ama... Valla ben öyle bir durumla karşılaşsam direkt saati elden çıkarırım yani. Öyle kaynakla uğraşacağım yani o ben yaşayamam onunla yani. O benim için çok ağır bir darbe olur. Evet. O saatle vedalaşmayı daha uygun görebilirim. Yani çok böyle ne bileyim vintage modelse bir Red Sub'tan bahsediyorsak mesela yani, o zaman tabii kolay ayrılmak da... Zaten o Red Sub sana gelene kadar ondan yemiştim birkaç tane. Yani. Bu da doğru söylüyorsun. Evet. Devam edelim. Şimdi zorlayıcı sorular dedim. Ne ile karşılaşacağınızı siz bilmiyorsunuz. Son dönemde hem Burak Bey hem de Doruk Bey kolay ulaşılamayan 2 saatlik koleksiyonlarına kattılar. Şimdi diyorlar ki Serdar Bey'de bir kıskançlık oldu mu? Durum nedir? Bunu da aynı arkadaş mı sordu? Bununla ilgili daha önce bir şey gelmişti. IP'den kontrol ediyorum bu sorunun nereden geldi. Yok mu o ismi yazıyor mu? Gizli kalmasını tercih ediyorum ben ama cevabı biz çok biliyoruz ama buradan şey yapmıyoruz. Yani bunu herhalde benim cevap vermem gerekiyor. Evet, saat kıskandım tabii. Kıskanmaz olur muyum yani? Kıskanmamak elde mi? Zaten hemen sevgili Doruk'un aldığı o GMT Master 2 kırmızı mavi kadran Pepsi dediğimiz saati hemen araya sıkıştırdım tabii onu çok şey yapmadan.
Yani tabii işin bu esprisi, kıskançlık ister istemez yani kıskanıyor insan. Yani neredeyse her saat bende olsun istiyorum ama tabii öyle bir şey de mümkün değil. Ama şimdi bende yok, Doruk alacak onu benim gözüme sokacak falan dedim. Bu böyle yaşayamam ben. Submariner'ım zaten vardı. Var evet, 2 tane. Dolayısıyla ne kadar sevindiysem iki değerli dostumun yeni saatlerini kolay kolay bulunamayan 2 saati koleksiyonlarına katmasına bir o kadar da kıskandım ve müdahalede bulundum yani. O halde sıradaki sorumuza geçelim. Saat bakımını evde kendim yapabilir miyim? Bence bu sorunun cevabı hayır olmalı. Çünkü yani el becerisi ve pratiğin dışında çok ciddi bir ekipman parkına ihtiyacınız var her şeyden önce. Aynı zamanda bakımını yapacağınız saatin bazı sarf malzemelerini de değiştirebiliyor ya da sağlayabiliyor olmanız lazım. Yani saati açtığınız zaman bir arka kapak contasını değiştirmeniz gerekiyor. Ya da saatin mekanizmasını dağıttığınızda tekrar toplarken bazı bölümler için özel olarak ayarlanmış yağları elinizin altında bulundurmanız lazım gibi. Arnold & Son ile gerçekleşen özel saat projenizden sonra marka birçok farklı Globetrotter versiyonunu tanıttı. Bugün aynı projeyi yapıyorsanız yine aynı saati mi baz alırdınız yoksa farklı bir modelden mi ilerlerdiniz? Güzel soru yani. Bunu soran arkadaşı da not edelim bu arada. Gerçekten hani Horobox'ı takip eden, saatçilik dünyasını takip eden bir dostumuz sormuş bu soruyu. Orası belli. Ya Globetrotter biz çıktığı sene bu projeyi yaptık. Evet. Ben zaten Globetrotter'ı ilk görenlerden biriydim. Baz Albert Tuar'ını hatırlarsan. Bir anda orada projeyi oluşturduk ve hemen yaptık. Globetrotter'ı da ilk bileğine takanlardan biriyiz. Bizim Limited Edition projelerinde aslında üründen çok yaşadığın tecrübe önemli. Evet. Yani bizim o Globetrotter'la geçirdiğimiz zaman teslim almak için fabrikaya gittiğimizde son vidalarını bizim sıkmamız, bununla ilgili yaptığımız seyahatler, yemekler, dostluklarımızın pekişmesi. Yani burada aslında önemli olan hani ürün değil tek başına, yanında yaşadığın tecrübe. Dolayısıyla değiştirir miydik bilmiyorum yani ben sanmıyorum değiştireceğimizi. Bununla beraber yaşadığımız tecrübeyi kesinlikle değiştirmezdim. Tabii, çok keyifli anlar yaşadık, çok güzel anlar yaşadık. Bunların da bir bölümü Horobox'ta, Horobox TV'de, video halinde, içerik halinde var. Dolayısıyla net bir cevap vermem gerekirse değiştirmezdim ama Limited Edition projelerinde asıl önemli olan yaşadığımız tecrübe. Katılıyorum. Defalarca aldığımız bir soruyla devam edeceğim. Son sorumuz bu arada. Son özel projeniz Chopard Alpine Eagle'ın üzerinden epey bir zaman geçti. Sıradaki saat projeniz ne zaman ve modeli markası belli oldu mu? Aslında model marka belli ama Chopard projesinin üstünden çok zaman geçmedi. Evet. Chopard projesi 2021 aslında 20'nin projesi olacaktı ama içinde bulunduğumuz durumdan ötürü, pandemiden ötürü 2021'in projesi haline geldi. Yeni marka model de 2022'nin projesi olarak şu an %99.9 karar verildi. Markaya, modele, kişiselleştirmelere, adete. Bununla ilgili tabii bir timeline'ımız var, bir schedule var. Ona uygun kalacağız ve sanırım yani kısa bir zaman içinde diyeyim, ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bu bir aydan da fazla değil bu arada. Yavaş yavaş böyle bir teaserlar geçmeye başlayacağız. Bu arada bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Yani adedi biraz daha fazla tuttuk. Saatin fiyatı da biraz daha önce yaptığımız Limited Edition'lara göre, seçimlerimize göre biraz daha ucuz diyebilirim. Ve şeyden de hani Instagram'dan da duyurup belki 3 belki 5 tam bilemiyorum adedini ama bizlere katılmak isteyen dostlarımızı hani Horobox'ın Inside dışında da bizimle beraber olmak isteyen dostlarımızı da listeye dahil etmek gibi bir planımız var yani. Artı kontenjan çıkabilir. Evet, bu sefer çıkartacağız ve umuyorum yine bu Limited Edition projesi sayesinde çok değerli yeni dostlar edineceğiz ve onlarla bundan sonra saatlerle ilgili güzel sohbetler yapıp güzel eventlere beraberce katılacağız diye bir umudumuz var. Chopard'ın üzerinden çok vakit geçti diyen takipçimiz herhalde bir an önce çıkmasını almak istiyor ki o süreyi gerçekten. Sen ne diyorsun bizim yeni marka, model ve tasarıma? Tabii söylemiyorsun burada. Mutlaka. Şimdi ben tabii markayı da, modeli de çok beğenmiştim. Modelin de son 2-3 sene içerisinde tanıtılan en ilginç modellerden biri olduğunu düşünüyorum saat dünyasında. Tabii çok fazla ipucu verdin ama. Yok yani buradan bir şey bulabiliyorlarsa helal olsun, hediye edeceğim zaten. Bir tanesini hediye edeceğim. Ondan sonra ama gerçekten güzel bir model oldu. Bence bizim kişiselleştirmelerimiz de modelin temasına, karakterine uygun. Dolayısıyla
Yani kısa zaman içinde zaten ortaya çıkacak. Ben yine çok iyi. Tabii şöyle söyleyeyim, o saatte yine hiç kullanılmamış bir kadran detayı var. Bence çok acayip bir şey oldu. Saatin numunesi de geldi. Onu da gördük. Çok heyecan içerisindeyiz ve numuneyi gördükten sonra tabii Burak da bu sefer projeye katılmaya karar verdi. Umarım çok güzel proje olacak yine ve harika tecrübeler yaşayacağız onunla beraber. Aynen öyle. Heyecanla bekliyoruz özetle. Pekala. Sorularımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Bir sonraki soru cevap köşemizde buluşmak üzere. Takipçilerimizden bize sorularını sosyal medya ve diğer iletişim kanallarıyla iletmelerini rica ediyoruz. Bizi lütfen takip etmeye devam edin ve sorularınızı da bize göndermeye devam edin. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere.